Bu haftaki deneyimizde nişasta üzerinden konuşacağız. Geçtiğimiz haftalarda bir seri başlatmıştık. Var mı yok mu diye. Protein var mı yok mu diye bir deney yapmıştık. O deneyi de şurada bir yerde izleyebilirsiniz. Bu hafta da nişasta. Bakıyoruz. Yiyeceklerimizin içinde nişasta var mı? Hep konuşuluyor. Nişasta. Uzak durun nişastadan. Bakalım nelerden uzak durmamız gerekiyor ya da o kadar da uzak durmasak da oluyor mu? Malzemeler: Lugol çözeltisi, pipet, patates, muz, pirinç, buğday unu, ekmek, kağıt, tuz, su. Evet arkadaşlar, malzemelerimiz de önümüzde zaten. Bunların içerisinde nişasta var mı yok mu bunu anlamak için bir çözeltimiz var. Lugol çözeltisi. Kendisi bir aslında belirteç gibi düşünebilirsiniz. Turnusol kağıdı gibi düşünebilirsiniz bunu. Bu çözeltiyi damlatacağız malzemelerin üzerine ve bu çözelti bize içlerinde nişasta olup olmadığını söyleyecek. Lugol çözeltisi şöyle, kendisi gördüğünüz gibi kimyasal bir madde. 1829 yılında doktor ve bilim insanı olan Jean Lugol tarafından keşfedilmiş. Sonuçta adam böyle bir şey bulmuş. Adını da neden Lugol koymasın? Erhan koyacak hali yok ya. Potasyum, iyodür ve iyotun sudaki karışımı sonucunda oluşan bir çözelti kendisi. Jean Lugol, tüberküloz hastalarının tedavisi ve iyotun tıbbi kullanımı konusunda çalışmalar yapan bir bilim insanı. Ve çözeltisini de bu antiseptik amaçlar ve tiroid tedavisinde kullanmak amacıyla geliştiriyor. Ve böyle bir çözelti ortaya çıkıyor. Lugol çözeltisi deniyor buna. Şimdi çok hızlı, çok da hemen siz de böyle kopartmadan meseleden direkt deneye başlayalım istiyorum. Oldukça keyifli ve çarpıcı bir deney bizi bekliyor. Şöyle parmakları şu şekilde. Hocam MasterChef izliyorum. Bu önemli. Şunu yapıyorsun. Parmaklar gitmiyor. Ama patatesi tutamıyorsun. Evet, şöyle patateslerimi, 2 tane patates kesmesi biraz zor oldu. Umarım muz daha kolay olur. Muzu şöyle muz da ne güzel bir meyvedir ya. Muz gerçekten. Baksana abi, yani bu mükemmel bir meyve ya. Evet arkadaşlar, şöyle bakın, su var elimde. Şimdi Lugol çözeltisini bakın ben şöyle açayım size. Kapağı da var zaten, şöyle kapağı. Tentür diyota benziyor. Evet, kapağını şöyle kenara koydum. Şimdi şöyle pipetlerim var. Daldırdım, çektim. Görüyorsunuz rengini değil mi? Bakın suya damlatıyorum. Böyle turuncumtırak, o da ne demekse. Turuncumtırak bir rengi var kendisinin. Sarı turuncu arası bir renk. Suyu ne hale getirdi gördünüz. Neyle başlayalım? Suda nişasta yok. Suda nişasta yok. Neden yok? Çünkü su. Suda nişasta yok. Eğer nişasta olsaydı bunun rengi dönecekti. Bakın gördüğünüz gibi dönmedi. Aynı renk devam ediyor. Peki nişasta olduğunu düşündüğümüz, mesela patateste nişasta vardır, nişasta deposudur dediğimiz bir malzeme kendisi. Bakalım. Oo. Arkadaşlar bakın. Rengi nasıl değişiyor? Farklı bir, böyle bir koyu bir renge dönüyor. Adeta siyahlaşıyor. Siyah, yani yeşil siyah gibi değişik bir renk oldu yani. Ekmekte var mı nişasta? Bakalım var mı? Abi simsiyah oldu. Bakar mısın? Hocam simsiyah. Nişasta deposu. Ya şimdi nişasta zararlı diyemeyiz de bu arada. Yani onun yorumunu biz yapmayalım arkadaşlar. Biz burada var mı yok muyu konuşalım en iyisi. Hani böyle genelde işte un, şeker, tuz, unlardan uzak durun falan denir ya. O yüzden aslında ben öyle söyledim. Una bakın damlatıyorum, simsiyah oluyor. Yani gördüğünüz gibi bayağı değişik. Olmadığını düşündüğümüz ne var? Muz. Muz hocam, muzda nişasta var mı? Bak Eren. Arkadaşlar çok bariz bir fark var. Pirinç. Pirinçte var mı? Olmaz mı? Bakın gördüğünüz gibi
Şeker var elimizde. Şekerde de yok. Aa. Çok güzel olmadı mı? Karamelize. Tuz var hocam. Tuza bakıyoruz. Tuzda da yok. Şu patateste var mı? Onda olacak, bunda olmayacak mı? Var. Bakın siyahlaşıyor şuralar. Gözenekleri tabii arasından geçebildiği kadar. Bakın şöyle gösterelim tekrardan. Suyumuz vardı. Şekerimiz, tuzumuz var. Şekerimiz var. Patateste var elimizde. Gördüğünüz gibi patateste nişasta da var. Muzda yok. Varsa da çok az mı var bilmiyorum. Böyle bazı yerlerde rengi dönmüş gibi. Unda, pirinçte ve ekmekte var arkadaşlar. Zaten şöyle bir bilgi geçiyorum hemen size. Muzda nişasta yok diye bir şey yok. Muzda nişasta var ancak muzun olgunlaşma evresine göre farklılık gösteriyor. Yeşil muzlarda, yani daha henüz tam olgunlaşmamış muzlarda daha fazla nişasta olduğuna dair bir bilgi var elimizde. Ve gördüğünüz gibi bu muzumuzda yeşil kısmen ve işte gördüğünüz ilk başta yok gibi davrandı. Sonradan da nişastasını bizlere gösterdi. Ve evet, deneyimizin en çarpıcı, beni de çok şaşırtacak olduğunu düşündüm. Arkadaşlar kağıtta var mı bakıyoruz. Kağıtta nişasta var. Hocam kağıt yemeyelim mi yani? Nişasta zararlı gibi bir şey söylediğim gibi geldi. Abi kağıt zaten yeme. Yani faydalı değil. Zaten sen bunu sindiremezsin. Kağıt yeme yani. Yeme. Ekmeği de görünce üstüne bir şey süreceksin zannettim, böyle ne bileyim, böyle bir şey peynir falan. Bu benim sanatsal çalışmam bak. Şu ekmeğin üstüne Lugol çözeltisi sürdü ya. Hocam şu benim sanatım. Bunu böyle bir fotoğrafını alalım abi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok çarpıcı bir şekilde içinde nişasta olan malzemeleri öğrenmiş olduk. Ve bakın kağıtta nişasta var abi. Kağıtta neden nişasta var ya? Kağıdın yüzeyinin daha pürüzsüz olması, mürekkebin daha iyi tutulması için kağıda nişasta ekleniyor arkadaşlar sonradan. Evet, kağıtta nişasta var. Arkadaşlar deneyimizin başında bu çözeltinin içerisinde potasyum iyodür ve iyot olduğundan bahsetmiştik. Nişastanın içinde ise amiloz denilen ve uzun glikoz zincirlerinden oluşan bir polisakkarit mevcut. Yani polisakkarit de ne demek? Poli çok, sakkarit şeker. Çoklu bir şeker. Nişastanın özü aslında glikoz arkadaşlar. Nişasta aynı zamanda deposal bir polisakkarit. Yani meyveler, sebzeler kendilerine bir enerji kaynağı hazırlıyorlar aslında. Patates zaten yapısal olarak böyle bir şey. Deposal bir polisakkarit kendisi. Böyle bir kök aslında kendisi, yani bitki kökü. Dolayısıyla bolca nişasta ihtiva ediyor, içeriyor kendisi. Çok özel, çok da severim patatesi ya. Böyle bazı yani şimdi şekerden uzak durun falan deniyor ya, işte nişastadan uzak durun kısmı aslında biraz orada. Bizi böyle patatesten falan uzak tutuyorlar ama patatesin aslında kızartması kötü abi. Yani haşlayıp yesen ne olur ki yani? Her şeyin fazlası zarar tabii de. Bu arada muz bayağı kapkara oldu ya. Bu muzda bayağı varmış hocam nişasta. Belli oldu yani. İçine gizlenmiş nişastayı bulup çıkarttık. Gizlenmiş nişastaları çıkarttık abi. Bizim Lugol çözeltimizde işte bu amilozla etkileşime girdiği zaman renk değiştiriyor arkadaşlar. Mavi ve siyah, böyle mavi siyah. Aslında burada mavisi çok gözükmüyor ama siyah gözüküyor. Böyle bir renge dönüyor ve bu rengi döndüğü zaman biz diyoruz ki burada amiloz yapısı mevcut. Burada nişasta mevcut diyoruz. Öyle anlıyoruz bunun aslına bakarsanız içinde nişasta olduğunu. Eğer nişasta yoksa bakın gördüğünüz gibi herhangi bir renk değişimi yaşanmıyor. Az evvel biraz patatesten bahsettik. Patates sadece yenmek için de üretilmiyor arkadaşlar. Patates içeriğindeki nişasta ve karbonhidrat sayesinde çok önemli bir ham madde kaynağı. BASF Plant Science tarafından endüstriyel uygulamalar için yalnızca belirli bir nişasta türü olan genetiği değiştirilmiş nişasta patatesi olarak Amflora'yı geliştirdi. Avrupa Komisyonu genetiği değiştirilmiş bu patatesin Avrupa'da üretilmesini destekliyor. Çünkü bu patates endüstriyel üretimde birçok fayda sağlıyor. Mesela kağıt. Kağıtta nişasta olduğunu söylemiştik. Kağıt üretiminde dolgu maddelerinin ve hamurun daha iyi yapışmasını sağlayarak hem enerjiden hem de ham maddelerden tasarruf sağlıyor. Amflora sayesinde yazıcı kağıdı daha parlak,
iplik daha iyi işleniyor. Yine aynı patates betonun duvara daha iyi yapışmasını, tutkalın sıvısının daha uzun süre tutmasını sağlıyor. Bilimi nasıl sevmeyelim ya? Bilimi nasıl sevmeyelim? Hayatımızı nasıl kolaylaştırıyor? Sen patates deyip geçiyorsun. Bilimi sevmeyenlere sesleniyorum. Yapmayın arkadaşlar. Şurada neler öğreniyoruz ya. Yapmayın ya. Sorum sorayım mı? Hadi gelsin. Lugol çözeltisiyle yapılan nişasta testinde hangi bileşen mavi siyah renk değişimi oluşturarak nişastanın varlığını doğrular? A. Amiloz, B. Tuz. Evet arkadaşlar, 1829 yılında doktor ve bilim insanı olan Jean Lugol bir deney yaptı ve bize nişastanın nasıl bulunacağını, hangi maddelerde, hangi bitkilerde, hangi ürünlerde nişasta olduğunu aslında söylemiş oldu. Belki başka bir şey için yola çıkmıştı ama böyle bir şey buldu. Ve biz bugün aradan neredeyse geçen 200 yıl sonrasında böyle bir deneyle karşınızdayız. O zamanlar bunu hayal etmiş miydi? 200 yıl sonra Vasfi diye bir bilim insanı çıkacak ve benim bulduğum deneyi böyle yapacak diye. Bence hayal etmemişti. Ama siz hayal edebilirsiniz. Hayal edin, hayallerinizden vazgeçmeyin. Bilimin yanında durun. Bilginin nasıl bir güç olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Bilimle kalın.